Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir ince ipim var. Angora tarzı bir ip, 100 gram, 550 metre uzunluğu olan iplerden. Bunu iki kat yaparak şöyle harika bir model başlayacağız. Şişlerim 4,5 numara. İsterseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizi ters örelim. Bir ilmek ters ördüm. Bir sonrakini örmeden alıyorum. İpim üstüne şöyle dolayarak örmeden aldım sıradaki ilmeğimi. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Üzerine ipimizi dolayarak. Bir ilmek ters, örelim. Bir ilmeği örmeden alalım ama üzerine şöyle ipimizi dolayarak. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. İpimi üzerine doladım şöyle. Son ilmeğimi de örmeden aldım. İpimi üzerine doladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Aynı şekilde yapıyoruz yine. Selanik örgü arkadaşlar. İçinizde bilen vardır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın şu üzerine doladığım ilmek. Bunu ters örüyorum. Şu şekilde alarak ikisini bir aldım, ters ördüm. Sıradaki düz olan ilmeğimi örmeden aldım, ipi üzerine doladım şöyle. Bir sonrakini ters ördüm. İkili olan ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım, üzerine ipimi doladım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alalım, ipi üzerine dolayarak. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Ters olan ilmeğimiz bu ikili, üzerine doladığımızı ters örüyoruz. Örmeden alacağımız ilmek de bakın düz olan ilmek. Evet, son ilmeğimi de yine ipimi üzerine doladım, aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İki sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın. 10 sıra bu şekilde yapacağız. Aynı işlemleri yaparak 10 sırayı tamamlayalım. 2 sırayı beraber yaptık. 10 sıraya tamamlayalım. Aynı işlemleri yapıyoruz. 10 sırayı tamamladım. Bakın şöyle. Şu ilmeklerimiz her biri ikişer sıradan oluşuyor. 1, 2, 3, 4, bir de şişindeki 5. 5 düz ilmek görününce şöyle 10 sıra tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi 11. sıra ön yüzündeyim. 2 sıra düz örgü yapacağız ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ikili olan ilmeğim. Bunun ikisini bir alarak düz ördüm. Şöyle. Daha sonraki ilmeğim zaten tekli, yine düz olarak ördüm. İkili olanı aldım, düz ördüm. Sıra sonuna kadar hep bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu ikilileri de ikisini bir alarak. Evet, sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzüne geçtik. Burada da ters öreceğiz ilmeklerimizi.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arada şöyle 2 sıra düz olunca ön yüzünde şu Selanik örgümüz daha da güzel şöyle pufuduk pufuduk bombeli görünecek. Hem de çok esneme olmaz. Biliyorsunuz Selanik örgü çok açılan bir örgü. Bu şekilde yaparsak modelimizde çok esneme olmuyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi yine Selanik burada başlayacağız. Selanik örgümüze. Modeli tekrar kuruyoruz yani. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını tekrarlayarak başlıyoruz modelimize. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın aşağıda kaydırma olmayacak. Aşağıda ne yaptıysak aynısını örerek devam ediyoruz ikinci modelde. Bir ters ilmekten sonra sıradaki düz ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi üstüne şu şekilde dolayarak. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Üzerine ipimizi dolayarak. Bir ters, düz olan ilmeğimi örmeden aldım ama üzerine ip dolamayı unutmayalım arkadaşlar. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki bakın şu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık bu şekilde. İkinci sıra arka yüzüne geçince yine düzlerimizi örmeden alacağız. Terslerimizi şöyle üzerine doladığımız ikili ilmek olarak ters öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ikiliydi. Bunu ters ördüm. Daha sonraki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi üzerine dolayarak. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Terslerimiz bu ikili ilmekler. İkisini bir alarak ters örelim. Düzleri de örmeden alalım. İpimizi üzerine dolayarak. Modelin mantığı bu arkadaşlar. Sadece bu şekilde yaparak Selanik örgümüzü oluşturuyoruz. İkiliyi ters ördüm. Sıradakini de düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine şöyle ilmeğimi doladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 2 sırayı bu şekilde yaptık. Bunu da yine 10 sıra tamamlayacağız. 10 sıradan sonra tekrar arada 2 sıra düz örerek devam edeceğiz. Bir parça daha önce hazırladım. Bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Aynı iple aynı kalınlıkla şişle yaptım. Bu büyük parçamı da 44 ilmekle başladım. Atkı yaparsanız bence bunun genişliği yeterli. Dediğim gibi bakın örgüde çok esneme olmuyor. Sadece Selanik örgü yaparsanız onda çok açılma olduğu için aralarda böyle 2 sıra düz koymanız bence daha da güzel olacak. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle. Pufuduk pufuduk şöyle bir örgümüz var. Bu ipe de çok yakıştı ama istediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Ben 2 kat yaparak kullandım. İpim çok ince olduğu için. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, atkı, bere, süveter, bebek battaniyesi, yani aklınıza gelecek her türlü örgüde kullanılabilecek bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.